Merhaba arkadaşlar. Akülütme ailesi olarak geçen sene 1 Ekim 2020 Perşembe günü tüm Türkiye'de Güneş Saat etkinliği yapmıştık. Allah nasip ederse 16 Ekim Cumartesi günü 11 ile 14.30 arasında 7 kıtada enlem ve boylamlara dikkat alarak Güneş Saat etkinliğini yapacağız. Müsait olan ve bu Güneş Saati meraklı tüm akülü yürütme sevdalarını bekliyoruz. Etkinliğimize geçmeden önce Güneş Saati'ni tanıyalım. Güneş saati, güneşin konumuna göre zamanı ölçmeye yarayan bir araçtır. Rastlanılan yatay güneş saat tasarımları incelendiğinde, dikey olarak yerleştirilmiş bir çubuğun ya da bir nesnenin gölgesinin yatay zemindeki gün saat kadranına düşmesiyle oluşturulduğu görülmektedir. Bu sayede yatay zemine düşen gölge boyundan yararlanılarak günün zaman dilimlerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Güneş saatinin tarihiyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bilinen en eski güneş saatini Mısırlılar yapmıştır. Yapılan bu saat Berlin Müzesi'nde sergilenmektedir. Anadolu'da bilinen en eski güneş saati Konya Hacı Hasan Mescidi'nde bulunmakta ve onu Topkapı Sarayı'ndaki Fatih Sultan Mehmet devrine ait yatay bir güneş saati izlemektedir. Bir diğer güneş saati Yunan astronom Aristarius'a atfedilen yatay bir güneş saatidir. Roma villasında yapılan kazı çalışması sonucunda bilinen en eski taşınabilir güneş saati bulunmuştur. Blockplayer.com web sitesine gidilir. Buradan yazdırılabilir şablonlar komutundan güneş saati şablonlarına tıklanır. Burada yatay güneş saati şablonlarına girilir. Burada bulunduğumuz yarımküre işaretlenir. Biz kuzey yarımküreyi işaretliyoruz. Burada etkinliği yapacağımız yerin koordinatları girilir. Buraya gnomonun kalınlığı girilir. Buradaki haritada bulunduğumuz koordinatları bulabiliriz. Ve burada güneş saati şablonumuz ve gnomonun şablonu çıktı. Görüldüğü üzere. Buradaki eğim açısı Ankara'nın eksen eğikliğinden kaynaklanan eğimin ölçüsüdür. Daha sonra buradan PDF'e dönüştür kısmına gidiyoruz. Ve ayrıca burada gördüğümüz yer gnomonun 0.1'lik açıklığıdır. Kullanacağımız mukavvanın mukavvadan yapacağımız gnomonun kalınlığı. Buradan PDF'e çeviriyoruz. Burada çıkaracağımız sayfa boyutunu seçiyoruz. Biz A4'ü seçtik. Daha sonra güneş saati ve gnomonun şablonunu indiriyoruz. Bu gnomonun şablonu. Bu da güneş saatinin şablonu. Herkese merhabalar. Bugün güneş saati etkinliğimizin etkinlik düzeninin nasıl hazırlandığını ve hangi malzemeleri kullandığımızı anlatacağım. Öncelikle yararlandığımız malzemeleri söyleyelim. Bir cetvel, bir sakızlı yapıştırıcı, bir tane 17 cm uzunluğunda kurşun kalem,
bir makas, bir tutkal ve bant kullanacağız. Ayrıca bir tane mukavva kullanıyoruz. Daha sonra güneş saati şablonuna gelelim. Bunu bilgisayar yardımıyla ve bir uygulama yardımıyla çok rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Daha sonra Gnomon var. Bunu da yine bilgisayar ile bir uygulama yardımıyla çok rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. Bulunduğumuz konuma göre bilgileri giriyoruz ve bu Gnomon'u elde edebiliyoruz. Daha sonra bu Gnomon'u makas yardımıyla keseceğiz. Biz burada kestik bu olmadan. Daha sonra mukavvaya koyuyoruz ve bir cetvel yardımıyla bunun ölçülerini şu şekilde alıyoruz. Daha sonra bu çizdiğimiz ölçüleri makas yardımıyla keseceğiz. Biz kestik ve şu şekilde oluşturduk. Bu bizim şu gnomomuzun mukavvaya dönüştürülmüş hali. Bunu şuradaki güneş saati şablonunun tam True North çizgisinin üzerine sakız yapıştırıcı ile yapıştırdık. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Buradaki açıklığın 0.1 kadar olması gerekiyor. Çünkü bizim 0.1 bizim mukavvamızın kalınlığı. Bunu tam bu şekilde True North çizgisine yapıştırıyoruz. Ve bu şekilde deney düzenimiz hazır. Şimdi yapacağımız ikinci etkinlik için bir kurşun kaleme ihtiyacımız var. Bunun gölge boyunu ölçeceğiz. Şimdi yararlanacağımız malzemeleri sayalım. 17 cm uzunluğunda bir kurşun kalem, makas, mukavva ve bir bant kullanacağız. Öncelikle mukavvanın kenarına şöyle küçük bir kare çiziyoruz ya da dikdörtgen. Bunu makas yardımıyla çıkartıyoruz. Daha sonra bu çıkardığımız mukavvayı kalemin alt kısmına böyle bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu masaya sabitliyoruz. Sonra her 15 dakikada bir saat ilerledikçe bu kalemin gölge boyunu ölçeceğiz. Bu gölge boyu nelere göre değişebiliyor? Nelere bağlı? İşte bulunduğumuz mevsime göre değişebilir. Bulunduğumuz saate göre bu kalemin gölge boyu değişebilir. Şimdi bizim için ihtiyaç olan tek şey güneş ışığı.